Yeni bir videodan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri harika bir lokasyona götürdüm ve çok eğlenceli bir konuyu birlikte konuşuyor olacağız. Hemen nerede olduğumu göstermek istiyorum. Bugün Brushy Creek Park'tayız. Austin'in kuzeyinde kalıyor ve oldukça güzel yeşillik ve büyük bir alana sahip. Burada dilediğiniz gibi gelip ücretsiz futbol oynayabiliyorsunuz, basket oynayabiliyorsunuz, ileride Amerikan futbolu oynayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemek yok. Geliyorsunuz, istediğiniz gibi kaleyi çekiyorsunuz ve arkadaşlarınızı bu şekilde çağırıp top oynuyorsunuz. Şurada ileride skateboard yeri var, kaykay, bisiklet vesaire onları yapabiliyorsunuz ve hemen yanında da basketbol sahası var. Rahatlıkla gelip basketbolunuzu ailecek oynayabilir, burada vakit geçirebilirsiniz. Şimdi bugün gelelim sizinle ne konuşmak istiyorum. Hepiniz Amerikan rüyasını duymuşsunuzdur. Sonsuz fırsatlar, zenginlik ve mükemmel bir yaşam vaat eden efsane. Gerçekten söylendiği gibi bu Amerikan rüyası doğru mu? Hadi gelin bu efsanelere birlikte göz atalım ve gerçeklerini birlikte konuşalım. Birinci efsanemizden başlıyoruz. Herkes hızla zengin olur. ABD'ye taşınırsanız çok kısa sürede para kazanıp büyük bir evde yaşamaya başlarsınız efsanesi. Gerçeği ise ABD'de zengin olmak özellikle göçmenler için bu son zamanlarda artan göçmenlik durumundan dolayı sanıldığı kadar kolay değil. Yüksek yaşam maliyeti, öğrenci kredileri, sağlık masrafları ve vergiler bu işi oldukça zorlaştırıyor. Amerika'nın kazancı büyük ölçüde bu giderler dolayısıyla etkileniyor. Pek çok kişi özellikle büyük şehirlerde yaşamak yerine küçük daha kasabalara göç ediyor ve küçük kasabalara göçler her geçen gün artıyor. Bildiğiniz gibi zenginlik bir anda elde edilmez. Zaman içinde doğru kararlar, yatırım ve birikimlerle elde edilir. O yüzden buraya geldiğinizde hızlıca zengin olma fikrini aklınızdan çıkartın. İkinci efsanemiz herkes ev sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin büyük bir bahçeli evi var. Aslında bu işin gerçeği şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahibi olmak büyük bir hayal olsa da çoğu insan için bu kadar kolay değildir arkadaşlar. Bunu mutlaka bu şekilde bilin. Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatları çok yüksektir. Örneğin New York, Austin, San Francisco, Los Angeles gibi yerlerde ev fiyatları neredeyse milyon dolarları ve daha fazla seviyelere çıkıyor. O yüzden ev almak salındığı kadar o kadar kolay değil. Birçok kişi yıllarca kirada yaşıyor, kirada yaşamak zorunda kalıyor ve ev almak isteyenler genellikle çok uzun vadeli 30 yıllık krediler alarak evlerini alıyorlar ve çok uzun yıllar vergi ödüyorlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahipliği masrafları, bakımı, emlak vergileri gibi ek maliyetler bu evi almayı daha da zorlaştırıyor. Ben hep videolarımda söylüyorum. Evi alırken mutlaka ödeyeceğiniz emlak vergisinin fiyatına çok iyi bakın. Çünkü gelirinizin belli bir kısmını alacak sizden ve bu sizin hayatınızda bazen çok büyük etki yaratabilir. Bir sonraki videolarda bu konuda özellikle değineceğim birkaç nokta olacak. Biraz komik ama aslında bu gerçekten ben de küçükken böyle duyduğum bir efsane. Sokaklar altınla kaplıdır. Bunun efsanesini açıklamam gerekirse Amerika'da herkes lüks bir yaşam sürer, son model araba kullanır ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Aslında açılımı bu şekilde. Bu işin gerçeği ise Amerika'daki yaşam standartları geniş bir yelpazeye yayılır. Herkes aynı şekilde bir yaşam tarzı kesinlikle sürmüyor. Bazı insanlar gerçekten çok yüksek bir yaşam standardına sahip olurken çoğu insan, bence Amerika'nın çok büyük bir kısmı daha mütevazı bir yaşam sürüyor. Lüks yaşam genellikle filmlerde gösterildiği kadar yaygın değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyeti oldukça yüksektir ve bu da çok lüks bir hayat yaşamayı oldukça zor kılıyor. O yüzden internette ve filmlerde gördüğünüz gibi bir yaşantı burada çok fazla mümkün değil herkesin yaşaması. Aslında buranın gerçeğini size söylemem gerekirse pek çok Amerikalı kredi kartı borçlarıyla ve öğrenci kredileriyle boğuşarak geçiriyor şu anda. O yüzden bu işin gerçeği aslında bu. Kesinlikle bu. Dördüncü efsane, Amerika'da sonsuz iş fırsatları olan bir ülke, olan bir topluluk. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş bulmak çok kolaydır. Hangi alanda çalışmak isterseniz isteyin, hemen bir iş bulabilirsiniz. Bu bir efsane. Kesinlikle efsane. Aslında işin gerçeği Amerika'da iş bulmak özellikle nitelikli bir pozisyon için, bakın çok dikkat edin, her zaman kolay değildir. İşsizlik oranı düşük. Evet, doğru. İş bulmak becerilere, deneyime ve iş
iş aradığınız bölgeye göre kesinlikle değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde iş fırsatları tabii ki daha fazla olabilir. Doğrudur. Ancak aynı zamanda rekabet de oldukça yoğundur. Biliyorsunuz burası çok fazla Asya'dan göç alıyor. Hintli var, Çinli var, Koreli var, Japon var. Diğer Asya ülkelerinden oldukça fazla insan var. O yüzden bu da rekabeti bayağı bir artırıyor. Amerika'da göçmenler iş bulma süreci daha da karmaşık olabiliyor. Bunun sebebi ise vize, çalışma izni gibi yasal süreçlerle uğraşmak oldukça çok fazla zaman alıyor. İş bulmak bazen istenilen ve tahmin edilen sürenin çok ilerisinde olabiliyor. O yüzden bu efsaneyi de biraz yalanlamış olduk. Şimdiki efsanemiz bence en efsane şeylerden bir tanesi. Eğer benim kanalımı düzenli izliyorsanız bunun inanılmaz bir efsane olduğunu anlarsınız. O da sağlık hizmetleri ücretsizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık hizmetleri herkes için erişilebilir ve ücretsizdir efsanesi. Aslında işin gerçeği şu: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi birçok ülkeye göre daha pahalıdır ve genellikle özel sağlık sistemine dayanır. Burası tam bir sağlık sigortası mafya yeri. İnanılmaz özel sigortaların sektöründe ve tekelinde. Devlet sağlık sigorta sistemi vesaire Türkiye'deki gibi bir sistem yok. Olması da imkansız. Ya aslında imkansız değil de yapamazlar. Çünkü sağlık özel sektör tarafından tekeline alınmış durumda ve bu değişilirse ya da değişilmeye kalkarsa neler olur tahmin bile edemiyorum. Sigortası olmayanlar için hastane ve doktor masrafları inanılmaz yüksektir. Herkes burada hastaneye gidemiyor. O yüzden millet kendine çok iyi bakıyor ve sağlıklı. Fakat şunu da söylemek istiyorum size. Bu ülkede inanılmaz hasta insan geziyor sokakta. Yani burada hastalığın yayılması Avrupa'ya göre çok daha basit. Çünkü sağlık sigortası olmadığı için hastaneye gidemeyen insan sayısı tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek. Sağlık sigortaları birçok Amerikalı için çok yüksek mali yük oluşturuyor. O yüzden dışarıdan gözüktüğü gibi değil aslında sistem. Bir diğer efsanemiz ise herkes eşit fırsatlara sahiptir. Amerika bir fırsatlar ülkesidir ve burada herkes eşit fırsatlara sahiptir. Bu kesinlikle büyük bir efsane. Amerika Birleşik Devletleri birçok fırsat sunan bir ülke. Evet, ama herkes bu eşit fırsatlara sahip olamıyor. Özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı gruplar için eğitim ve sağlık hizmetleri herkes için ulaşılabilir kesinlikle değil. Zengin ve yoksul bölgeler arasındaki farklar büyük olabiliyor bazen. Eyaletten eyalete göre değişiyor. Fakat bu fırsatlar bazı yerlerde çok büyük olabiliyor. Örneğin her yerde olduğu gibi burada da zengin bir mahalledeki okullar çok büyük fırsatlara sahip oluyor. Ama fakir bir bölgedeki okullar bu kadar iyi fırsatlara sahip olamıyor. Evet, videolarımda hep söylüyorum çok güzel, cennet vesaire vesaire. Ama tabii bunun bu noktalarını da söylemem lazım. Her şey gözüktüğü gibi değil. 7. ve komik efsane ise suç oranları düşüktür. Amerika Birleşik Devletleri genelinde suç oranları düşüktür ve her yer güvenlidir. Böyle bir şey kesinlikle yok. Zaten son zamanlarda televizyonlarda da oldukça görüyorsunuz. ABD'de suç oranları yaşanılan bölgeye göre tabii ki de büyük ölçüde değişiklik gösterebiliyor. Daha korunaklı, daha güvenli yerler kesinlikle var. Fakat her yer aynı şekilde olmuyor. Küçük kasabalarda ve banliyölerde suç oranları düşük olurken büyük şehirlerde ve bazı mahallelerde suç oranları oldukça yüksek olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde güvenlik durumu bölgeden bölgeye göre çok değişkenlik gösteren bir şey. Bu konuyla ilgili tek başına bir video yapmam gerekebiliyor. Ama size tavsiyem, bir yere taşınacaksanız hemen karar vermeyin. Beğendiğiniz evin çevresine, etrafına, güvenliğine mutlaka birden fazla kez gidin, bakın, araştırın. Mutlaka böyle güvenlik hissedeceğiniz bir yere taşının. Ev biraz daha küçük olsun ama daha güvenli olsun. Bu da benden size önemli bir tavsiye olsun. Konuların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı gidiyor. 8. ise eğitim sistemi ücretsizdir. Hadi oradan. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim tamamen ücretsizdir. Özellikle üniversiteler. Filmlerde görüyorsunuz Amerikan üniversitelerini falan, küçüklüğümüzden beri izliyoruz. Aslında işin gerçeği, Amerika'da devlet okulları K-12 olarak söylüyorum. Yani anaokulundan liseye kadar ücretsizdir. Ücretsiz okullar kesinlikle var. Ancak üniversite eğitimi de bir o kadar pahalı. Burada Amerikalı olsan da olmasan da üniversite çok pahalı, eğitim çok pahalı arkadaşlar. Birçok öğrenci üniversiteye gidebilmek için öğrenci kredisi almak zorunda kalıyor ve bu kredilerin geri ödemesi bazen 10 yıllarca sürebiliyor. Hayata -50.000, -100.000 dolarla başlıyorsunuz
üniversiteyi bitirdiğiniz zaman. Bunun da kesinlikle size bir maliyet yükü oluyor. Özellikle üniversiteler yıllık 10 binlerce dolar kayıt ücreti alıyor. Diğer o kişisel giderlerimizden bahsetmiyorum bile. O yüzden hesaba vurduğunuz zaman çok büyük bir miktara denk geliyor üniversite okumak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle hele bir de dışarıdan geliyorsanız international student olarak bu çarpı 4 çarpı 5 oluyor aşağı yukarı. Gider maliyetleri sizin için sadece kayıt ücreti anlamında. Ayrıca iyi bir eğitim almak her zaman okula gitmekle bitmiyor. Özellikle ek masraflar, ders kitapları, barınma, yemek vesaire ücretler gibi birçok ekstra gideri de bunun üstüne eklediğiniz zaman hatırı sayılır bir miktar oluşuyor. Ve günün en son efsanesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık almak kolaydır. Amerikan vatandaşlığı almak oldukça kolay. Kısa bir süre içinde bu süreci tamamlayabilirsiniz. Öyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı almak aslında oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir. İlk olarak göçmenlerin vize ve yeşil kart alması gerekiyor. Sonra uzun bir başvuru sürecinden geçmeleri gerekiyor. Şu anda ben de o sürecin içinde olan birisiyim. Sürecimin dolmasını bekliyorum ama 2 yıl, 3 yıl bakalım ne kadar sürecek ben de bilmiyorum. Sadece zamanı doldurmak gerekmiyor. Zamanı doldurduktan sonra başvuru yapıyorsunuz. Bir de o başvuruyu sürecini bekliyorsunuz. Onlar size ne zaman geri dönecek artık yoğunluktan onu kesinlikle kestiremiyorsunuz. Bu süreçte söylediğim gibi bekleme süreleri oldukça uzun olabiliyor. Yıllar sürebiliyor. Hatta ben Kanada'da yaşarken 23 yıldır göçmenlik dosyasını bekleyen biriyle tanıştım. Tabii ki de herkes değil. Bunlar çok istisnai şeyler ama bazen 5 yıl, 10 yıl daha fazla sürelerde alabiliyor statünüze ve geliş durumunuza göre. Ben evlilik yoluyla geldim. 3 yıl bir sürem var. 3 yıl sonra Amerikan vatandaşı oluyorum. Ama buraya göçmenlikle gelen 5 yıl bekliyor. 5 yıldan sonra başvuru yapıyor. Başvuru geri dönüşleri oluyor. Dosyalar vesaire bayağı uzun bir süre alıyor. Herkesin söylediği gibi ya da filmlerde gözüktüğü gibi Amerika'ya geliyorsunuz hemen küt seriliyorsunuz, vatandaş alıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ayrıca söylediğim gibi vatandaşlık başvurusunda bulunurken göstermeniz gereken birçok belge var ve bu belgeler oldukça zor belgeler. Bu belgeleri toplamak için bile ben 2 yıl uğraştığımı biliyorum Türkiye'de. O yüzden sanıldığı kadar o kadar da kolay değil Amerikan vatandaşı olabilmek. Bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Amerikan rüyası gerçek ama o kadar da kolay değil. Herkes için farklı bir hikaye, herkes için farklı bir tecrübe olabiliyor. Kimisi için çok acılı oluyor, kimisi için daha az acılı oluyor, kimisi şanslı oluyor ve daha rahat bir süreç geçiriyor. Bu ülkede başarıya ulaşmak sabır, emek ve biraz da bilgi birikimi gerekiyor. Bunu zamanla burada da elde edebiliyorsunuz. Sakın yanlış anlamayın. Buraya geldiğinizde bir şeyler bilmeniz gerekir vesaire bunlardan bahsetmiyorum. Buraya geldikten sonra gerekli bilgi birikimi burada elde edip ona göre hareket etmeniz gerçekten çok önemli. Nereden geldiğinizi bırakıp geldiğiniz yere adapte olmak, buranın kurallarına, kanunlarına ve kültürüne uyarak uyumlu bir süreç geçirmek gerçekten çok önemli. Ben yeşil kart başvurusunda bulunurken şunu görmüştüm. Mesela şey yazıyor kağıtta. Başvuruyorsun mesela. Başvurudan sonra onay belgen geliyor. Onay belgesinde şöyle bir şey yazıyor. Biz nasıl yeşil karta kabul ediyoruz veya kimleri kabul ediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri için yararlı olacak, topluma yararlı olacak, iyi örnek olacak ve topluma uyum sağlayacak kişileri alıyoruz diye özellikle devlet dokümanında yazıyor arkadaşlar. Mesela şu yazmıyor. Paran olacak, pulun olacak, evin olacak, araban olacak, güzel bir işin olacak. Öyle bir şey yok. Yani yalan söylemediğine, senin buraya uyumlu, burada örnek bir vatandaş olabileceğine, burada iyi bir insan olabileceğine bakıyorlar ve ona göre bir yanıt alıyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün size böyle enteresan, interaktif bir video hazırlamak istedim. Videolarım kesinlikle kaldığı yerden devam ediyor. Çok güzel içeriklerle, çok kaliteli içeriklerle karşınızda olacağım. Dallas'a gidiyorum, San Antonio'ya gidiyorum. Amerika'nın her yerine gideceğim ama sizin desteklerinizle birlikte gideceğim. Kanalı da yavaş yavaş büyütüyoruz. Beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz ve çok mutlu oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Austin, Texas'tan, Brushy Creek'ten herkese çok selamlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.